Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Yeni videoyla sizlerleyiz. Yanımda değerli kardeşim Padang'ın tek Türklerinden bir tanesi. Artık tek Türk değil. Arkamda bir abimiz daha var. Onunla da şimdi birazdan röportaj yapacağız. Samet kardeşimizin mekanındayız. Türk restoranındayız. Kral kardeşim yine ağırladın bizi. Yine zahmet verdin. Teşekkür ederim öncelikle. Çok güzel yorumlar geldi. Çok Tabii, güzel tabii. dualar geldi. Tabii hepsini okudum. Okudun mu? Hepsini okudum. Hepsini. Ben de Bir iki tane yorumda moralim bozuldu. Yok, Sana ama- Suriyeli dediler, Ya- bilmem ne dediler. Ya ben de anlamadım niye. Ben zaten Türkiye'de doğdum ya. He. Bir de 3 yaşında İsviçre'ye gittim. Evet. Bak böyle ya işte. Ben İsviçre'ye geldiğim zaman yabancı diyorlar benim için. Ben Türkiye'ye döndüğüm zaman bir de yabancı diyorlar. Hani bir de şimdi nereye Endonezya'da giderse yabancı gitsin, da oldum. nerelisin? Her yere işte ben yabancı He. oluyorum. İşte fark etmez. Sorun değil. Ama ben herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Güzel komen için, duanı için. Güzel yorumlarınız Çok- için teşekkür Çok ettiğinizi teşekkür söylüyorsun. ediyorum. Eyvallah. Vallahi çok sevindim. Hepsini nasıl söyleyeyim Seviyorum. ya sevindim işte. He. Gerçekten sevindim. Bir de inanmıyorum ne kadar çok insan yazıyorlar. Bir de güzel komen geliyorlar. Evet. Onun için ben çok teşekkür ediyorum Ben herkese. teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim onların adına. İyi bir insansın. Böyle devam et. Aralıklarla seninle videolar da çekeceğiz. Allah yolumu düşürdüğü sürece burada beraberiz. Bir şekilde fırsat buldukça her fırsatta gelmeye çalışacağım yanına. Her şekilde senin mekanında paylaşacağım. İşte efendime söyleyeyim, büyümen için elimden geleni yapacağım. Sağ ol abi. Bütün herkes için geçerli bu. Benim yaptığım, benim aldığım bir karardır bu. YouTube'da da izliyorsun zaten. Tabii. Sadece sen değilsin. Yüzlerce insana elimden geldiği kadar destek olmaya Gördüm, çalışıyorum. sen- Senden tek ricam pes etmeyeceksin. Tamam? Söz mü? Söz. Hadi bismillah kardeşim. Evet efendim. İşte her zaman olduğu gibi yeni hayatlara, yeni hikayelere devam ediyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Gurbet elde, gurbetliği yaşayanlarız. Yavuz abiyle ben, hatta ben deyim. Gurbet içinde gurbet yaşıyorum. Hemen hemen 15 güne yakındır. Eşimle oğlumu göremiyorum. Buradan Zafer'imi de öpüyorum yanaklarından. Eşime de selam olsun. Abi artık ben de YouTube'un şeyi gibi oldum ha. Efendim yine her zaman olduğu gibi Türkleri, Endonezya'da yaşayan Türklerin hayat hikayelerini paylaşıyorum. Yanımda değerli Yavuz abim. Abim kusura bakma, ismin neydi? Birol Kural. Birol Kural abi. Yenge hanımın ismi neydi? Yelbita Kural. Yelbita Kural. Soyadını aldın mı? Biz öyle diyoruz da aslında Hemen kamerayı çeviriyorum. biz daha oraya şey yapmadık. Yani Bence hiç alma. heh. Tavsiye etmiyorum. Ama benim bütün Uğraşmana haklarıma gerek yok. sahip. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki Herkes aynı abi. Ha. Oturumu anda- var mı yenge hanım? nasıl? Oturumu var. Türkiye'de oturum olduğundan dolayı olabilir. Zaten var. Şu anda gittiğinde bütün SGK hizmetlerinden yararlanabiliyor. Şöyle yapalım mı? Baştan başlayalım. Evet. İsim, soyisim, hangi şehirden geliyorsun, ne zaman geldin? Yavaş yavaş Şimdi başlayalım abi. adım Birol Kural. 1962 Ankara Etimesgut doğumluyum. Aslen Amasyalı olup çocukluğum asker çocuğu olmamdan dolayı hiçbir zaman çocukluk arkadaşım olmadı. Tayinlerden dolayı. En son İzmir'de oturmaya başladık 77'den itibaren ve İzmir'de Seferihisar'a yerleştik. Seferihisar bugün Türkiye'nin çok iyi bilinen bir yeri aslında da herkesin bilmediği bir yer. 3 tane dizinin, kavak yerlerinin, Ege'nin hamsisini çekildiği Güzel yerler. muhteşem bir yer. Endonezya'ya Oralara gelince gidelim. ben 2016'da boşandım eski eşimden ve 6 yıl aradan sonra kuzenimin arkadaşıyla biz görüşmeye başladık. Benim şimdiki eşim kuzenim de Facebook'ta eklemiş. Tesadüfen bana arkadaşlık geldi. Ben de kabul ettim. You and me friend Facebook. In the your concept. Ha. My cousin Yes, friend of later me. Ha. Biz yavaş yavaş 2016-2017'de başlıyor bu olaylar. hayır 2020 22 20. 2020 Yani 2020'de konuşmaya 2020'de başladınız. konuşmaya başladık. Fakat bu esnada biz yavaş yavaş arkadaşlıktan hayat arkadaşlığına doğru yürümeye Sevgili başladık. diye yani. Evet. he. Sevgili demeyelim de ilişkiye diyelim. ciddi. Çünkü bizim yaşlarımız gereği biz artık sevgililik yaşları yok bizde. Biz Olsun abi, biz öyle Bize değil de yani bundan yanlış sonra- anlaşılmaz. Onlar beni bize severler. bundan sonra baston olacak kişi aradık hayatımızda. Yani belirli bir yaştan sonra insanlar hayatlarına baston olacak insan arıyorlar. Şey mi diyorsun yani, ben artık bu saatten sonra hayatıma
bana baston olacak bir eş mi arıyorum dedi. Biz insanlar 50 yaşından sonra ya hepimiz biraz hani şey olalım, dürüst olalım. Bizi anlayabilecek, bizi sevebilecek. Çünkü biz çoğu zaman sevgiye aç olduk. Ve bizi bu yönden biz doyuracağız, onlar da bizi doyuracak insanlar olmalı diye. Ve enteresan. Ben Endonezya'nın yerini haritada bilmiyorum. İşin açıkçası. Yani Yavuz abi sen de aynısın. Vallahi bilmiyordum ya. Ben tesadüfen ya. Endonezya'dan bir bayanla görüşmeye başlayınca biz yavaş yavaş hayat arkadaşlığına doğru yürümeye başladık. Bu anda çok enteresan bir dönemde girdik. Covid-19 başladı. Benim Endonezya'ya gelmem lazım, gelemiyorum. Kendisine diyorum ki gel. O da diyor ki tabii doğal olarak ben de kız kardeşimi yabancı bir ülkeye göndermem evlenmesi için. Onun da kardeşleri araya girdiler. Dediler ki siz gelin. Dedim alın bana izin. Alın beni gümrükten, çıkarın beni. Ve en sonunda 2021'de bir 15 günlük kapılar açıldı Türkiye için. Sonra kapandı. I says my life, my wife, big love. I love you. I love says. Ben kendisine vasiyet ettim. Ben ölürsem beni Türkiye'ye götürme, buraya gönder. Allah Allah. Tabii. Ben bunu gerçekten istedim. Benim annem babam sağ. Ve ben en büyük desteği annem babamdan aldım. Niye? Oğlum mutluysan git dediler. Ve kal oğlum. Always kurban olur masana. Evet, kurban Ben olurum sana diyor. kurban olurum. Bak onu öğrendim. He. Abi sen ne düşünüyorsun? Sen de böyle bir şey. Yani ben ölürsem burada gömüleyim Yok, ben- düşüncesinde misin? Türkiye'nin dışında bir yerde Yok abi. zor. Ben öldükten sonra ha Türkiye olmuş, Yok, ha öyle Endonezya demiyorum. olmuş, ha okyanusta Benim balıklara Türkiye yem sevgim olmuş. bir başka ya. Yani tabii Evet. ki. Ya O ayrı abicim- bir şey de abinin demek istediği herhalde benim kaybedecek Eşinin- bir şeyim yok mu eşinin diyorsun olduğu abi? yer. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Benim eşim neredeyse ben oradayım. Ben neredeysem benim eşim Benim orada. eşim diyor ki biz Türkiye'de yaşayalım. Olmayacak işte. Bilmem. Hiçbir şey kitapta yazdığı gibi değil hayatta. Yok kendi diyor yani. Abi ben demiyorum. bakın ben de eşimi öyle götürdüm Türkiye'ye ki benim olduğum yer çok modern bir şey. İzmir'i gezdirdim ben Türkiye'ye. Neden gittim. olmadı? Neden olmadı? Çünkü bunların Ben yaşam 3 şey soracağım. Neden olmadığının cevabını siz zaten benim sorularıma cevap vererek söyleyeceksiniz. Birincisi hanımefendi ne işle meşgul? kendisi emekli İngilizce öğretmeni. Tamam. Hanımefendinin evi ve arabası vesaire. Hepsi var. Tamam ondan dolayı olmadı abi. Artı bak şimdi bizim de evimiz var. Benim de arabam vardı. Her şeyim vardı. Ve benim evim denize 100 metre uzakta. Tamam. Şu geliyor. Bakın siz 55-60 yaşına kadar insanların beslenme şeklini, aldıkları beslenme şeklini bir anda bıçak gibi Doğru. kesiyorsunuz 2 yıl, Değişik 2 bir- yıl en az adaptasyon süresi ve oluyor. adaptasyon Haklısınız. olmuyor. Çünkü neden olmuyor? Biz onların yediklerini yememiz için sorun yok. Ama onlar bizim yemeklerimizi yemiyorlar. Ben niye yiyorum? Motoru Ben, bozmadın değil mi? hayır. Ben her şeyi kendim yapıyorum. Yoğurdumu kendim yapıyorum, ekmeğimi kendim yapıyorum, tatlımı kendim yapıyorum. Bulgurumu kuru fasulyemi buluyorum, kendim yapıyorum. Zeytinyağımı buluyorum, yapıyorum. Ben yemek sorunu yaşamıyorum. Gerçekten de yemek sorunu. Bana şu 3 sorunun cevabını verin lütfen. Birincisi Endonezyalıyla neden evlendiniz? Bir Endonezyalıyı neden sevdiniz ve evlendiniz? Tesadüfen ya. Tesadüfen. Evet. Pişmanlık var mı? Hiçbir pişmanlığım yok. Endo- Keşke daha önce tanısaydım. Keşke 25 yaşındayken tanısaydım. Endonezyalı evliliğin dezavantajı size göre nelerdir? Dezavantajı mı? Dezavantajları. Eğer ki kendinizi toplumdan soyutlayıp yalnız yaşamaya ve yeni yerler keşfetmeyi istiyorsanız yabancı bir eşle Endonezyalı ile evlenin. Bu avantajı diyorsunuz. Çok büyük avantajı. Şimdi neden? Dezavantajı nedir? Benim için en büyük avantaj ben Türkiye'yi karış karış dolaştım. 3600 belediyenin 3000'de dolaştım. Türkiye bana artık uçak küçük geliyor. Anladınız mı? Ben aklınızın alamayacağı yerlere kadar yemek yemek için gittim. Ben 3 yılda 27 kilo aldım. Ve en sonunda ta Batum'a kadar gittim. Batum'da hacaburu yemeye gittim. Bunu da duydum. Yani işim gereği dolaştım. Endonezya'yı ben tesadüfen eşimden dolayı ben denk geldi. Bana belki denk gelmeyecek diye. Bana 5 yıl önce birisi deseydi ki sen ileride Endonezyalı bir kadınla evleneceksin. Hadi derdim gece üstünü iyice ört.
açık kalmasını istiyorum. Ve Allah tarafından Allah size ruh ikizinizi verirken birini Endonezya'ya atmış, birini Türkiye'ye atmış. Bizimki öyle olmuş. Ve Allah'ın bana en büyük hediyesi eşim. You big gift me, me big gift you. Ne dediğini çevirelim. Sen Benim en için büyük hediyesin. Allah onun tarafından için bana yani. verilen bir büyük hediye. Ben de ona Allah tarafından verilen büyük bir hediyeyim. Ve ben mutluyum ve ben eşimi çok seviyorum. Ve onun için Negatiflerini söyleyin lütfen. negatifi nedir? Şimdi bizi Türkleri ne olarak biliyorlar biliyor musun? Arap olarak biliyorlar. Ve biz beyaz tenli Türk olduğumuz için bize çok farklı bakıyorlar. Ve bizleri sokakta gördüğü zaman Arapça biliyor musun diyorlar. Ben bunu Pekambar'da Yahu Valista'yı sordu. Arapça biliyor musunuz dedi bana. Ben dedim bilmiyorum. Bizim Araplarla hiçbir bağlantımız yok. Sadece ortak bir bağlantımız, aynı dinden mensubuz. Bizim tek bildiğimiz şey İslam'da ortaklığımız var. Peki dezavantajları nedir? Yemek olayında ya ben girersem üzülecekler. Söyleyin lütfen söyleyin. Hijyen olayı çok kötü. Her şeyi söyleyin. Bakın Hijyen olayı. söylemezseniz sorumluluk sahibi olursunuz. Her Hijyen şeyin olayı iyisini çok söyleyip problem. de- doğru mu abi? Her şeyin iyisini söyleyip Şimdi kötüsünü söylememek hijyen ya olayı da çok problem. negatifini söylememek olmaz. Hijyen olayı çok problem. Hijyen yönünden Çok problem hijyen burada. Ve burada sıcağı seviyorsanız gelin buraya. Eğer soğuğu çok seviyorsanız canınız çıkar burada. Hijyen olayı çok önemli. Sabun kullanmıyorlar bunlar. Koronadan sonra sabun kullanmaya başlamışlar. Ve çok nadir insanlar kullanıyor. temizlik yönü nasıl? Temizlik yönleri çok berbat. tekrar yani- edin, tekrar edin. Temizlik yönleri çok berbat. Bunlar Arap gibi yaşamayı, elle yemek yemeyi dahi daha iyi bir Müslüman olacaklarını sanıyorlar. Yani Arap gibi beyaz enterler giyip camiye gitmeyi, elleriyle yemek yemeyi sünnet olarak biliyorlar ve bundan dolayı daha iyi bir Müslüman olacaklarını sanıyorlar. Aslında sünnet diye biliyorum ama. Ama bakın dünyanın benim işim gereği dünyanın en temiz ülkesi Türkiye'dir. Bunu bana bir eğitimde bir hocamız söylemişti. Neden demiştim? Kendisi şöyle söyledi. Ünlülerden gelmişti. O zamanlar ben Tansaç'tan emekliyim. 35 yıl. Tansaç neydir? Şimdiki Migros. Migros. Ha. Tabii. Migros'ta Migros müdür aldı müydünüz? Tansaç'ı. Dedi ki Türkiye'de Müslüman ülkeler içinde en fazla deterjan satılan ülke Türkiye'dir demişti. Bu da şunu gösteriyor. 85 milyonluk ülkenin kullandığı deterjanı 300 milyonluk Endonezya kullanamıyor şu an. Ve burada hani o televizyonlarda, videolarda gördüğünüz street food olayına girerseniz Çok fazla. çok berbat bir şekilde midenizi de bozarsınız. Devamlı Aşırı- uyarıyorum zaten Ha. o konuda da. Ha. Ya, Peki şey diyor musunuz? Endonezyalı'yla evlilik işte pişmanlık değildir. hayır. Bunlara Endonezyalı nazaran evlilik. Endonezyalı ile temizlik yönü eğer Ha. şunu söylüyorum. Endonezyalı ile evlenen bir kişi eşini özellikle Türkiye'ye götürsün. Türk kültürünü en azından öğretsin. Temizliğini öğretsin. Ondan sonra buraya geldiğinde Gelecek zaten. ha, bunu buraya geldiğinde inanın kendi evindeki çoğu eşyayı atacak, sistemi değiştirecek ve evini de yenileyecek. Benim eşimin eski evi taslaçı biz yıkanıyorduk ilk zaman. Şimdi duşlu, klozetli ev bulduk. Çok ucuza. Burada evler çok ucuza, bunu söyleyeyim. Sıfır ev alıyorsunuz 250 bin liraya. Bizim paramızda 450 bin lira civarında. 250 milyon. Padang'da tekrar edelim. Endonezya Sumatra Adası Padang şehrinde. Hayır, ben Pekanbaro'da aldım. Pekanbaro'da. Tabii. Geçen Mart ayında aldık ya işte. Bundan Padang'a kaç kilometre uzaklıkta? Padang Berapa kilo jauh di sini Pekanbaru? 300. He. 300. 300 mu? 200 mu? 7 jaman lah. Berapa jam? 7 jam. 7 saat sürüyor diyor arabayla. Abi buradaki gittiğiniz arabanın kilometresi 50 kilometreyle O da gidiyorsun. doğru. Yani normal gitseniz 250-300 kilometre. o da 250-300 Şimdi kilometre. ben ilk eşimle tanıştığımda bana dedi ki ben dedi şehirden evime gidiyorum dedi. Kaç kilometre dedim? 50 kilometre. Ben bekliyorum hatun eve varsın, bekliyorum varsın. Aa! Ulan 2 saatte diyorum 50 kilometre nasıl gidiyorum? Biz diyorum Seferihisar'dan İzmir'e yarım saatte gidiyoruz 50 kilometreyi. Sonradan anladım ki buraya gelince gördüm. Burada arkadaşlar burası dünyada yağmur ormanlarının en büyük olduğu bir ülke. Özellikle Sumatra Adası ve burası Allah burayı çok seviyor. Her gün demeyeyim de yeşil yağmuru çekiyor
Yağmur da Yağmadı. yeşili büyütüyor. Dün yağmadı. Dün yağmadı. Abimin düğünü vardı yağmadı. Yeşil yağmuru çekiyor ve yağmur da yeşili büyütüyor burada. Çok güzel bir şey burası. Ve burada şemsiye de gerekiyor ya. 35 derecede yağmurla tanışıyorsunuz burada. Zaten kuruyorsun diyor. He. Ve ben eşimi hala çok seviyorum ve seveceğim de. Ve ben olur da insanlık hali 5 saniye sonrası ne olacağı belli değil. Şubat depreminde gördük işte insanları. Olur da dedim ben burada ölürsem beni burada defnet. Beni de Türkiye'ye götürme. Ha, benim için bu. Ve ben şunu söylüyorum. Nasıl anlaştık? Ben Endonezya bilmiyorum. Ben 2019'dan beri Seferihisar Halk Eğitim'de İngilizce kurslarına gidiyorum. Halk Eğitim'de öğrendiğim küçük İngilizceleri biraz yavaş yavaş büyüterek önce eşimle biz çeviri programıyla yazışmaya başladık. Eşim emekli İngilizce öğretmeni. Bir sene oldu emekli olalı. Yok 2 sene oldu emekli olalı. 28 Kasım'da 1 Aralık'ta emekliliği Evet. 2 yıl olacak. Ben yavaş yavaş hem beni eğitti. Benim esas öğretmenim Seferihisar'da bir hocam var. Nizar hocam. Bir de benim eşim. Benim 2 öğretmenim var. Ve ben yavaş yavaş İngilizceyi Yani aranızdaki konuştuğunuz dil İngilizce. şu Onu anda anlıyoruz. İngilizce. Ama Evet. ben bulan bahasa Indonesian sometimes. Yavaş 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 İngilizce yavaş. dilini Combine. konuşuyor. Combine. Sometimes. Belajar. Ha. Sedikit Iya, sedikit. belajar. Nanti. Mesela o yatarken birbirimize iyi geceler deriz. Iya. Günaydın deriz. Başka? Ada lagi. Sayang. Sayang. Romantik şeyler. Aşkı Ha. seni çok seviyor. Ne? Bahasa İndonezya dilinde de söyle. I love you ya. Seni seviyorum ya. Sayang. Sayang. He, o aşkın Tanem, demek. aşkım. He, başka? Aşkım. Umba cinta abang ya. Cintaku. Cintaku. Kurban olurum ben sana. Ben kurban olurum sana. Bak görüyor musun? Bak, öğretmiş. Kurban olmayı da öğretmiş. Yavuz abi sen boşa Ya daha duruyorsun, başka boşa. ne öğretti bizim kızlar bana bir öğrensen. Yengem de baksana burada bakıyor. Sen ne diyor? Bu ne diyor? Kurban olurum Ya sana. bahasa, kurban olurum ben sana de Kurban Yavuz olurum abi. sana. Kurban olurum ben sana. Kurban olurum sana. Kurban, He. Kurban olurum sana. Kurban kurban, olurum. ulurum. Ben Ben sana la. sanalah. Ha tamam. Ben kurban olurum sana. Arkadaşlar buraya gelecek olan varsa sinirlerini aldırıp Türkiye'den gelsinler. Aynen Yavuz abi bak. Devamlı gülüyor. Buraya eğer araba kullanacaksanız hiçbir şey bilmiyormuş gibi gelin. Korna basmayacaksın. Korna basmayacaksın. Korna yasak. Yolun solundan gitmeyi öğreneceksiniz. Evet. Abi tabii ki hayat hikayeni dinledik. Türkiye'mizden gezmediğin yer kalmamış. Endonezya'yı da işte efendim hemen hemen 2 yıldır uzun süreli kalıyorsun. Ve Endonezya'nın hemen hemen kültürünü az çok da olsa tanımışsın, yaşamışsın. Eksileriyle, artılarıyla kendince yorumlamaya çalıştık. Tabii ki hatamız varsa arkadaşlar affı maruz görün ama Bir şey ilave edeceğim. buyurun. Bakın ben şu anda 61 yaşındayım. Bundan 50 sene önceki Türkiye'deki insan ilişkileri, sevgi, dostluk, arkadaşlık şu anda Endonezya'da ben bunu yaşıyorum. Ve aşırı derecede Türkiye saygı var. Aşırı derecede Türkiye sevgi var. Ve aşırı derecede Türklere hürmet var. Ve burada camiye gittiğiniz zaman ilk etapta sizi gördüklerinde bizleri ya Amerikalı sanıyorlar ya İngiliz ya da Hollandalı sanıyorlar. Türk olduğumuzu bildiğin andan itibaren ben ilk defa bir camiye gittiğimde imam benden müsaade istedi namazı kıldırmak için Türk olduğumu öğrenince. Ben şaşırdım. Neden dedim? Bizi hala eski yardım ettiğimiz dönemleri hatırlıyorlar Aceh'e. Burada çok enteresan. Cenazeden sonra ağlayan insan göremezsiniz. Çünkü Allah aldı diyorlar. Evet. Burada her şey Allah'tan, doğum da Allah'tan, ölüm de Allah'tan, ölüm sonrası ağlamamın sebeplerine gelince öğrendiğime göre Allah aldı. Eğer ben ağlarsam Allah'a şirk koşmuş olurum diyorlar. Çok teşekkür ederim. Bir de şey söyleyeceğim. Aylık gideriniz ne kadar? Burada bakın Emekli maaşınızı nasıl çekiyorsunuz? ben burada normal bizim bankamatik kartımla vize yazan bankamatik kartımla herhangi bir ATM'ye gittiğimde mandiri Günlük 1,5 çıta mı çekiyorsun? Hepsini çekebiliyor musun? İsterseniz 2000 de çekebiliyorsunuz.
veya 3000 de çekebiliyorsunuz. Tamam, onun bilgisini Ya, verin. 3000 jutada bizim paramızda yaklaşık 6000 lira 6.000 yapıyor. lira. Bizim en büyük kaybımız, ben 2 sene önce 8.000 liramız bizim, bunların 15 milyonuydu. Şimdi bizim 29.000 liramız, bunların yine 15 milyon. Dolar Maalesef değer öyle. kaybettiğinden dolayı, hele bizim gibi emekliler için çok zor. 10.000 lira buranın parasıyla 5 milyon lira para yapıyor. Ve bu parayla Eviniz varsa, Var. arabanız varsa Var. onlara göre söyleyin benzin lütfen. litresi şu anda burada Yo, onlara göre Ha. geçim şeyini Ha. söyleyin çünkü E- kirada oturacaksanız yetmez. kiralar da çok ucuz ama burada. Bakın 300, 400, 500 lira burada kiralar. 1000 liranın üstünde ev kirası yok burada. Nereden şöyle evler ben bilmiyorum. Pekambar'da öyle. Ama o tarz evlerde de Abi, oturmaz bizim bakın, halkımız ya. Kurban benim- olayım ya. Ya buradaki zaten yaşam şartları, evler bizim yaşam şartlarımıza göre değil. Bize göre değil. Bizim yaşam Burada şartımıza hemen hemen Cicaklara yakın alışacaksınız. diyelim. Cicağa alışacaksınız. Çiçak, çiçak derler. Alışacaksın. Kertenkele Ben ilk diyor. geldiğimde evde dedim kuş ötüyor dedim. Ana dedi yatıyor kertenkele. Evet. Şey diyorum yani bizim Türklerin geçinebileceği, Türklerin Vallahi- standardına uygun bir evde 500 mesela- dolarınız varsa burada rahat geçinirsiniz. Tamam işte bunu söyleyin. Ben Türkçesini söyleyeyim. 500 dolarla ortalama. Rahatlıkla kral gibi geçinirsiniz. Hele benim gibi West Sumatra'da çok kral gibi geçinirsiniz. Bakın bir şey daha ilave edeceğim. Buyurun. Laundry 1 kilosu 5.000 Laundry dediği kuru temizleme. kuru temizleme. Ne yapıyorlar? Buradaki insanların üstüne baktığınızda hepsi pırıl pırıl tertemiz. Neden? Çünkü evde çamaşır yıkanmıyor. 10 kilo çamaşırı veriyorsunuz. 50 lira, 50 bin lira yapıyor. Bizim paramızda yaklaşık olarak 100 lira. 10 kilo çamaşırı 100 liraya yıkanıyor. O da şimdiki parayla. Çünkü dolar yükseldi. Daha önce daha ucuzdu Türk parasıyla. Yıkanıyor, ütüleniyor parfümle. Poşetlere konuluyor, katlanıyor, evlere servis yapılıyor. Bu bir. İkincisine gelince, burada kadınların çoğu evde sadece pirinç pişiriyorlar. Yemek kültürü yok. Yemek kültürü dışarıdan poşetle yemek alınıp geliniyor, paketle evde yeniliyor. Çünkü evde yapıldığı zaman daha maliyetli oluyor herhalde anladığım kadarıyla. Dışarıdan yemek daha ucuza geliyor. Bugün bir tavuk şiş, sate yediğinizde, sate padank yediğinizde Evet, şiş. 15 lira desek bir kişi, iki kişinin yaklaşık olarak bizim Türk parasıyla 55-60 liraya denk geliyor. Karidesin kilosu burada en baba karides, çiftlik karidesi burada daha lezzetli. 70.000 rupey. Deniz karidesinin 140 lira. deniz karidesinin kilosu burada 50-55 lira. Eyvallah abi. Buraya gelmek için Ne kadar bir miktar parayla geldin? Ne kadar şimdi bir ben bütçe buraya ayırdın? gelirken benim ekonomik durumum, emekli olduğum için uçak bileti şu anda buraya gelip gitmeye yaklaşık 30-35 bin lira bir kişinin gelip gitmesi. Eşinizle Doğru. götürecekseniz yanınızda en az bir 60 bin lira sadece uçak bileti. Sadece var. uçak bileti. Evet. Bir de iç hatlar uçacaksanız. Ah, O bir da de var. Jakarta'dan Pekanbaro'ya gelmeniz için yine 1,5 juta ödemeniz lazım. Bizim paramızda 3 bin lira. Artı buradaki evlilik olayında bir mehir olayı var. Onu anlaşırsınız. Eş adayınızla Ha, anlaşıyorsunuz. ama 10 bin lira olur ama 15 bin lira olur. Düğünde ne kadar harcadın? İkinci Vallahi- bahar evliliğini yaptın. Benim Toplam. fazla gitmedi ya. Benim eşim çok anlayışlıydı. O konuda bana çok büyük destek Ben oldu. genelde şey biliyorum. Bak, yani ben- uçak biletleri, bütün Hayır, masraflar hayır, falan. hayır. Hiçbir şey istemedi garibim. Sadece bir yüzükle mehir. You only mehir ring. The gold ring. 10 grams. 10 gram. 10 gramlık Ah. meyve. No problem with you. Hayır. How? Benim aldığım dönemde de 9 bin liraydı. Ah, Onu Geçen- almasa da olur diyor. Bak yani beni buraya getiren neydi biliyor musunuz? Aşkla geldim. Daha doğrusu sevgiyle geldim. Severek geldim. Kendisini görüp tanıdıktan sonra, eşim olduktan sonra daha büyük aşık oldum. Ve hala diyorum o benim her şeyim. Mutlu musunuz? Allah'ıma şükürler olsun ki Rabbim bana ölmeden ben Türkiye'deki kadınlardan göremediğim ilgiyi, saygıyı ben eşimden gördüm. Türkçesi bu. Denk gelmemişsiniz. Bilmiyorum ya. Ben bilmiyorum ya. Ben insanları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Şimdi kadınlarımız belki bu yanlış anlayacaklar. Ben insanların, ailemin veya başka birilerinin düğümlerini çözerken kendim kör düğüm oldum. Ve benim kör düğümlerimi de açan aşkım. Ve ben buraya geldikten sonra cildim değişmiş. Bana diyorlar ki sana ne oldu? Yüzüne renk geldi. Evet. Lafım diyorlar.
Evet. Gençleştin diyorlar. Ha, yemek olayına gelince ben burada geldiğimde kilo verebiliyorum. Çünkü neden? Yemek kültürleri çok farklı. Biz ekmeğe, yemeğin suyuna banacağız, yiyeceğiz. Burada öyle bir şey yok. Ekmekler burada şekerli. Burada aynı anda bir poğaça alıyorsunuz. Yarısı çikolatalı, çoko kremli, yarısında kaşar var tuzlu. Alıyorsunuz tuzlu diye, yarısında çikolata çıkıyor. Yani biz bunların ekmeklerini de yiyemiyoruz. Ben kendi ekmeğimi kendim yapıyorum. Kendi yoğurdumu yapıyorum. Her şeyimi yapıyorum. Yemeklerimi yapıyorum. El maharetliği var. Of. Abi maşallah. Kendisi de nohut Allah yemi. nasip ederse bölgenizin şehrinizin adı neydi diyemedim. Pekanbaru Riau. Pekanbaru Bekliyorum. Riau'ya inşallah Gelmeden geleceğim. önce. İnşallah. If you come to Sayın Ha, Baru ya, ha, inşallah. Come to my Orada house. İnşallah. orada Şaban abim var. Biraz önce görüştük işte. Sizi Evet. YouTube'da telefonla izlemiş dün akşam. Şaban abimle tanıştıracağım. 6 sene önce evlenmiş. Benim çok değerli bir abi. Sonra bir İhsan diye bir arkadaşımız Selamlar, var. saygılar Aleykümselam. Sonra bir İhsan diye bir arkadaşımız var. İhsan. Endonezya'da mı burada? Buradalar. O da Pekanbaru'da. Biz Pekanbaru'da Kaç şu tane anda Türk var? şu anda sabit duran 3 Türk'üz. Ben, Birol Kural, Şaban Akça, İhsan Demir. İhsan Demir. Anladım abi. Teşekkür ederim. Ben Güzel, teşekkür değerli ederim bilgileriniz ilgin için. için. Yenge. Ya. Bahasa yenge ya. Tahu ya. Ya, yenge. Ha. Terima kasih banyak. Serius Indo- Türkiye orang banyak suka Indonezya perempuan. Banyak suka Türkiye orang. Ya, orang Indonesia, perempuan Indonesia mungkin disukai orang Turki, mungkin mereka. Ya, Apa perempuan mau Indonesia- orang Indonesia Nggak- perempuan Türki nggak, laki-laki lah? Ha ya. Nggak tahu juga Pria, laki-laki kenapa- laki-laki oluyor bir yerde. Kenapa suka orang perempuan? Karena mungkin orang perempuan Indonesia itu lebih lembut, lebih Macho, penyayang. macho. No, Bisa no, jadi no. salah. Türk erkeklerini diyor. Neden sevdiniz dedim. Neden seviyor Endonezyalılar dedim. İşte biraz daha tutkun ve kadın erkekleri de biraz daha macho. İşte birazcık Korumacı açık mısın? konuşmak gerekirse şöyle söyleyeyim. Iya. Endonezyalı kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz, erkekler ya da diğerleri kadınlarına fazla iyi davranmıyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Şimdi aldığımız kültür. Bir de Endonezyalı kadınlar romantizmi çok seviyor. biz Ya bütün romantiyiz, değil mi kadınlar aşkım? seviyor. You and me every time romantic. Kurban olurum ben sana. Ben Gurbana huru masalah. Allah uzun ömür versin. Amin. Allah Ya mutluluğunuzu Allah daim eylesin. Allah herkesin kalbine, gönlüne göre versin. Eyvallah abi. Eyvallah. Eyvallah. Yani Amin. aynaya, sabah aynaya nasıl bakarsanız akşama kadar öyle görürsünüz kendinizi. Öyle evet. Sabah kalkarken aynaya çok güler yüzle bakın. Ve sokağa çıktığınızda dişlerinizi fırçaladığınızı herkese gösterin. Eyvallah. Samet, Evet, nasılsın? iyiyim. Her şey yolunda. Ya iyiyim. The diyeyim? Turkish restaurant, right? Güzel soru. Peki düşüncelerini almak istiyorum. Çok güzel yorumlar geldi. Aha, Dediler ki işte Samet kardeşim mutlu olmanı istiyoruz. Ya, Dualar edildi. Ya. Buradan seni izleyen Türk halkına ne söylemek istersin? Bilmiyorum ya, vallahi ben... Çok duygusal Herkese- bir adamsın. Bunu baştan söyleyeyim. Yok ben hem önemli ben herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bir de çok bir güzel mesajları göndermişler hepsini. Instagram'da göndermişler. Bir de YouTube aşağıda videoda koymuşlar. Ben hepsini okudum, hepsine baktım. Çok sevindim, hoşuma gitti. Herkese onlara iyi güzel bir dua vermişler için çok teşekkür ediyorum. Güzel duaları için Tabii, teşekkür ediyorum. çok teşekkür ediyorum. Bir de bu sadece. Ben de şimdi yarın arkadaşlar Türkçe'de burası İndonezya gelirse lütfen Lokasyonunu Peki. tekrar söyle. burası Endonezya, Sumatra adası, Sumatra, Padang. Padang. Bir de biz Kitchen, The Turkish Kitchen biz- yazarsa. sadece biz var. Aynen. Kimse- Sadece Instagram sen hesabından da var Tabii zaten. var. Hepsi Hepsini var, var, hepsi var. hepsini var. Aynen kardeşlerimiz sağ olsunlar Samet'e mesaj yağmuru yapmışlar. Ya. Güzel yorumlar için teşekkür Ya. ediyor Samet Ya. kardeşimiz. Evet. Yenge Hanım teşekkür ederim. Terima kasih banyak ya. Ha, bak öğrenmiş rica ederim. Olivia nerede? Azıcık- Olivia. Olivia Olivia orada. orada. Olivia. Olivia. Gel buraya. teşekkür ederim Samet. Ya, Her şey ben için. de bizi de çok teşekkür ediyorum. Zamanın için, her şey iyi için. Ya ben her gün
arkadaşlar Türkçe geldiğin zaman çok Mutlu oluyorsun. Yani mutlu oluyoruz. Evet. Padanka'da gezmek için geliyorum bazı zamanlar. Dedim ki gidince muhakkak uğrayacağım. DM mesaj kutusundan da eşine yazdım ben. Tabii. Hatta dedim gelirken dedim size yoğurt mayası getireceğim dedim. Türk yoğurdu. You remember? I says give the gift yogurt seed. You remember? Yoğurt mayasını da getirdim buraya. Aslında tanımak amacıyla geldim. Çünkü neden? Biz Türkler gerçekten dünyanın neresinde olursanız olun Türkçe konuştuğumuz için kardeşiz zaten. Eyvallah abi. Teşekkür ederim abi. Güzel bilgilerin için, değerlendirdiğin için. Teşekkür ederim hepinize. Beni de Instagram sayfasından takip edebilirler. 1. kural. Tamam abi, tamam. Evet efendim, bu bölümün de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine bir hayatlar, yeni hayatları anlata bitiremeyeceğimiz bölümler sizlerle olacak. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşça kalın, Sampo Jumpa.